Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri ve önümüzdeki kritik 4 ay. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Önümüzde yaklaşık 4 kritik ay var. Dünya tarihinin yaşadığı birçok kritik 4 ay olmuştur. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bugüne kadar bu 4 aydan daha ciddi tarihsel kırılma potansiyeline sahip başka bir örnek olmamıştır. Gerileyen hegemonya ve Rusya-Ukrayna savaşı. Günümüzde Anglo-Sakson hegemonyanın gerileme ve çöküş dönemi yaşanırken aynı zamanda Asya güçlerinin yükselişini görüyoruz. Bu süreçte devam eden Ukrayna-Rusya savaşı ile İsrail-Hamas savaşları sebep ve sonuçları itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemon, büyük güç statüsüne meydan okuyan gelişmeleri tetikliyor. Bu süreçler yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine kısa süre kalması dünyanın daha büyük krizlere sürüklenme riskini arttırıyor. Zira süre giden her iki savaşta da gerek operatif gerekse stratejik durum Amerika Birleşik Devletleri'nin lehinde değildir. Rusya, Ukrayna cephesinde her geçen gün biraz daha batıya ilerlemektedir. Her kazanım sonrası Moskova, Ukrayna karşısında barış koşulları için şartlarını ağırlaştırmaktadır. Eğer bu gidişat durdurulmaz ise Odessa'nın düşmesi ve Ukrayna'nın Azak Denizi'nden sonra Karadeniz'le irtibatının kesilmesi dahi söz konusu olabilir. Biden'ın Rusya'nın işlerini vuracak silahların transfer, hibe edilmesine aceleyle izin vermesi, Kırım plajında Atacams füzesinin parçaları ile sivillerin ölmesi ve Dağıstan'daki terör saldırısı, Polonya ile Romanya'nın son günlerde kışkırtma kobayları olarak öne çıkarılmasının temel nedenlerinden birisi budur. Diğer yandan Rus düşmanlığı abartılarak ve Rusya şeytanlaştırılarak lüks ve refah içinde yaşayan batılı devletler Rus tehdidi karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır istediği savunma harcamalarını arttırmışlardır. Pek çoğu mecburi askerlik sistemini geri getirmeyi planlamaktadır. Diğer yandan Avrupa Parlamentosu seçimleri halkların Amerika Birleşik Devletleri politikalarına onay vermediğini de ortaya çıkarmıştır. Yükselen milliyetçi partilerde Rusya düşmanlığı devam etmekte, buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin vekili olmayı da reddetmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ve İsrail-Hamas savaşı. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine bir yıl kala İsrail-Hamas çatışmasına hazırlıksız ve habersiz büyük bir emrivaki ile yakalanmış olmanın da sancılarını çekmektedir. 6 Ekim 2023'te başlayan savaş Netanyahu hükümetinin hedeflerini sağlayamamış, tam aksine İsrail hem içeride hem dışarıda tarihinin en yoğun itibar ve güven kaybı dönemine girmiştir. Bugünlerde Güney Lübnan üzerinden düşük yoğunluklu devam eden İran destekli Hizbullah-İsrail çatışmasının topyekün savaşa dönüşmesi riski de Amerika Birleşik Devletleri için kabus bir senaryodur. Biden ve Ukrayna'da karşılaştığı zorluklar. 28 Haziran 2024 tarihinde CNN International kanalında yapılan canlı Trump-Biden münazarasında Biden'ın performansı ve başkan adayı olarak konumu çok büyük yara almış ve yeni tartışmaları başlatmış olsa da önümüzdeki 4 ay boyunca görevinden istifa etmediği sürece Demokrat Parti'yi ve dolayısıyla partide hakim neokon iradeyi temsil edeceği gerçektir. Biden, İç cephede karşılaştığı yetersizlik durumu ile ilgili ciddi sınama kadar dış cepheden de büyük baskılar altındadır. Biden, Ukrayna'nın kaybettiğini kabul edip savaşı sonlandırsa Amerika Birleşik Devletleri jeopolitiği için Ukrayna'nın harcandığı bu savaşta kaybeden taraf olarak tarihe geçecektir. Bu durum neokonlar ve İngiltere ile Avrupa Birliği ülkeleri içinde Romanya, Polonya, Yunanistan, İtalya, Danimarka, Baltık Cumhuriyetleri, Norveç gibi
kayıtsız şartsız Amerika Birleşik Devletleri uydusu ülkelerin iktidarları için de büyük kayıp olacaktır. Demokrat Biden'ın Ukrayna'dan geri çekilmesi, Amerikan seçim sisteminde de açık bir yenilgiye davettir. Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri 1980 başkanlık seçimlerinde Demokrat Başkan Jimmy Carter, İran rehine krizini yönetememekle suçlanıp, iktidara geldiğinde Amerikalı rehineleri kurtarma propagandası yapan Cumhuriyetçi Ronald Reagan karşısında yenilmişse, Biden da bu koşullarda Ukrayna Savaşı'nın çıkmasını teşvik eden lider olarak Rusya karşısında yenilgiyi kabul edemez. Rakipleri bu geri çekilmeyi kullanır. Biden ve Yahudi lobisi. Diğer yandan İsrail-Hamas savaşı da seçim sürecinde Demokrat Parti'nin büyük kamburu olacaktır. Başkan Biden ve Demokrat Parti'nin 5 Kasım seçimlerine yönelik bağış kampanyalarının önemli bir kısmı Yahudi cemaatleri, iş adamları ve finansörlerden geliyor. Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin ve Arizona'da Yahudi oyları belirleyici rolde ve yapılan son anketlerde Biden, yaşanan katliamlara, Amerika Birleşik Devletleri'nin durmayan silah sevkiyatına, Birleşmiş Milletler ve uluslararası teşkilatlarda gözü kapalı İsrail desteğine rağmen Amerika Birleşik Devletleri Yahudileri tarafından yeterli destek vermemekte suçlanıyor. Bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemde Biden ve Demokrat Parti'nin gerginleşen Hizbullah ve İsrail çatışma ortamında İsrail'e destek vermeye devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenledir ki Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi Eisenhower, rekor seviyedeki 8 aylık görev sonrası CENTCOM sorumluluğundaki Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz'den ana üssü Norfolk'a geri dönüyor. Onun yerine standart uygulamalar dışında halen Hint-Pasifik Komutanlığı emrindeki USS Theodore Roosevelt uçak gemisi görevlendirildi. Demek ki durum Biden için bu derece önceliklidir. İsrail siyasi, ekonomik ve sosyolojik perspektifte ciddi zafiyet içindedir. İsrail'e son yıllarda göç eden zengin sınıflar tersine göçle geldikleri yerlere dönmektedir. İç cephede darmadağınık bir tablo vardır. Hükümet bu koşullarda Lübnan Hizbullah'ına ön alıcı saldırıları başlatırsa Amerika Birleşik Devletleri yardımı olmadan başarı şansları düşük olur. 13 Nisan 2024 tarihinde İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının Amerikan yardımıyla püskürtüldüğünü hatırlatalım. 2006 İsrail-Hizbullah savaşında bile ciddi zafiyetleri ortaya çıkan İsrail'in tek başına bu süreçten zaferle çıkması mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin donanma ve deniz piyade güçleriyle bölgeye girmesi durumunda Akdeniz gibi dar bir deniz alanında Hizbullah'ın sahip olduğu asimetrik silahlarla Amerikan savaş gemilerini vurma olasılığı artacaktır. Amerika Birleşik Devletleri 2023 Kasım ayından bu yana Husilerin ticaret gemilerine asimetrik saldırılarını dahi önleyememişken Hizbullah'ın saldırılarını durdurması olası görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar Husilerle savaşta 1 milyar dolara yakın masrafa girdiği açık kaynaklarda yer alıyor. Ayrıca böylesine kritik bir seçim döneminde önemli bir savaş gemisinin Akdeniz'de vurulması Biden için kabustan beter olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'de İsrail'in Lübnan'da girişeceği kara harekatına destek vermek için kıyılara yaklaştığında her zaman bu riskle yüz yüze gelecektir. Hizbullah lideri Nasrullah'ın Güney Kıbrıs'ı vururuz tehdidi de dikkate alınırsa ellerindeki envanterin yetenek durumu hakkında fikir edinebiliriz. Bu durum zaten sayısal olarak çok kısıtlı durumda olan Amerikan donanmasının Hint-Pasifik'ten gemi çekmesine ve Akdeniz'de görevlendirmesine neden olacaktır. Bu zafiyet şüphesiz hem Çin hem Kuzey Kore ve hem de Rusya tarafından kullanılacaktır. Biden ve savaş ortamında seçim. Dünya savaşları sırasında seçim yarışına giren Amerika Birleşik Devletleri başkanları her zaman kazanmıştır. Birinci Dünya Savaşı esnasında başkan olan Woodrow Wilson,
1913-1921 yılları arasında 8 yıl görev yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda 1933-1945 arasında başkan olan Franklin Roosevelt 3 dönem üst üste seçilerek 12 yıllık hizmetle Amerikan tarihinde bir ilke imza atmıştır. Ancak bu kez durum farklıdır. Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş sonrası gelen çoğunluk neokon iktidarların hataları sebebiyle küresel liderliğini ve pek çok alanda gerileyen bir hegemon olarak üstünlüğünü kaybetmiştir. İsrail-Hamas savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri dünya kamuoyunda moral üstünlüğünü de kaybetmiştir. Biden gibi son yaşanan televizyon tartışmasında görüldüğü üzere ciddi fiziki ve mental sağlık sorunları olan bir liderin ya da Trump gibi hakkında ağır cezadan asliye cezaya davaların sürdüğü, Amerikan tarihinin gördüğü en karmaşık başkan adaylarının Amerika Birleşik Devletleri'ni paramparça olmuş bir iç cephe konjonktüründe tekrar eski statüsüne döndürmesi çok zordur. Ancak her ikisi de iktidarı kazanmak için her yolu deneyecektir. Biden, devlet ve hükümet gücünü elinde tuttuğu için onun hamleleri sadece Amerikan halkını değil, tüm dünyayı ilgilendirecek ve etkileyecektir. Zaten tehlike de buradadır. Önümüzdeki 4 ayda Biden iktidarının Ukrayna-Rusya savaşının bitmesine onay vermeyeceğini ve savaşı en azından 4 ay artarak devam ettireceğini değerlendiriyorum. Önümüzdeki 4 ay yaşanacak kışkırtmalar ve Rusya'nın bu kışkırtmalara vereceği tepkiler de dünya tarihinin şekillenmesinde rol oynayacaktır. Sonuç. Özet olarak Amerikan ve dünya kamuoyunda Biden ve Amerika Birleşik Devletleri'nin itibarı hızla gerilemektedir. Ancak Biden'a tesir eden neokon iradenin bu süreçten etkilenmemek ve 2024 seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğini Trump'a bırakmamak için her yolu deneyeceğini ve bu uğurda dünya kamuoyunun dikkatini daha yoğun Rusya ve Çin düşmanlığına çekmeye çalışacağını değerlendiriyorum. O nedenle Rusya'nın Romanya ve Polonya üzerinden kışkırtılarak NATO'nun daha aktif bir şekilde savaşın içine çekilmesine, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ve Tayvan Boğazı'nda Tayvan'ın kışkırtılarak Çin'le kriz eşiğinin yükseltmesine gayret sarf edilebileceği düşünülebilir. Biden'ın 28 Haziran tartışmasında ezberlemiş şekilde sürekli NATO 5. maddesi var. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için demesinin şuur altındaki yerine dikkat etmek gerekir. Konuşmada ve muhakeme hızında zorluk çeken biri sürekli 5. madde diyorsa bu hususun onun ezberine girecek kadar konuşulduğu ve bir senaryo üzerinden beklentisi olduğu izlenimi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki 4 ay NATO faaliyetlerine katılan birliklerimizin ve özellikle Karadeniz üzerinde uçuş yapan hava kuvvetlerimiz ile bu hafta aktif hale geçecek Türk, Bulgar, Romen Ortak Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri görev grubuna katılan birlik komutanları ve gemi komutanlarının çok uyanık ve tetikte olması gerekir. Anglo-Sakson hegemonya tarihinin en zor dönemini yaşamaktadır. Her türlü kışkırtma beklenmelidir. 24 Kasım 2015 günü FETÖ kurgusu ile içimizdeki mandacıların ve jeopolitik durumsal farkındalık fakirleri sayesinde hava kuvvetlerimizin Rus jetini düşürdükleri asla unutulmamalıdır. Eğer kumpas başarılı olsaydı Rusya ile Osmanlı Romanov hanedanlarının yaşadığı sürekli savaşlar sürecine girmemiz kaçınılmaz olurdu. Tarih sadece akıllılar için tekrar etmez. Türkiye asla NATO'nun 5. madde tuzağına çekilmemelidir. Cem Gürdeniz